Bu Arzan mı rezene çayı? Bir o içerdi. Rahatlık veriyordu zar. Ben pek görmedim onun rahatladığını ama. Eyvallah ben de. Şimdi ne yapıyor acaba? Ne yapabilir ki? Yani hapiste ne yapılır? Horlarlar onu orada. Hiç alışık değil ki öyle şeylere. Patates soyuyordur. Belki de çamaşır yıkatıyorlardır. Ay şimdi bunun tırnağı kırılır. Tüh. Ayıp kız. Gülmeyelim gene de. Duramıyorum ki. Eyvallah ben de. Biz var ya, bence bu rezene şeyini oraya götürelim, asıl orada lazım. Kim yapacak peki? Bizzat kendisi. Kimsin lan sen? Kimsin ha? Eceline mi susadın? Yeni düştü Sultan abla. Alışamadı daha. Ben senin gibilerinin canını aldım lan. Seni ne yaparım biliyor musun? Kimsin lan sen bana emir veriyorsun? Geberteyim seni ha, geberteyim mi? Buraların ağası benim kızım. Buralar benden sorulur. Sultanım ben, sultan! Vallahi Tülay ablacığım ellerine sağlık ha. Zahmet oldu. Ne zahmet Muratcığım, utandırmayın beni vallahi. Of harika oldu vallahi ya. Amma yorulmuşuz ya. Canım geç otur şöyle, uzat ayaklarını. Ana. Bu ne ya? Vay baba. Sevinirsin diye düşündüm. Ya bu çok güzel bir şey Tülay'ım. Harika bir şey. Çok teşekkür ederim. Artık resmen CEO'sun baba. O ne lan? Yani baba böyle şirketlerde patron hesabı. Ha. Önemli bir adam oldum yani. Sen zaten çok önemli bir adamsın Veysel. Tülay'ım var ya hepsi senin sayende ya. Vallahi hepsi senin sayende. Ya sen bunu ne ara aldın? Sakarya'dayken yaptırmıştım. O zaman hepimize home ofisimiz hayırlı uğurlu olsun. Home office. Home office. Anne, Kenan, biraz konuşabilir miyiz?
Oğlum neyin var? Yüzün sapsarı bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu oğlum? Söylesene. Necdet Bey'in yanından geliyorum. Hayırdır? Anne. Meleğin anne ve babasının ölümünden sen sorumlu değilsin. Necdet denilen aşağılık herif her şeyi itiraf etti. Ne itiraf etti? Oğlum söylesene. Bütün her şeyi o planlamış. Meleğin ailesini o öldürtmüş. Nasıl? Rasim'i ben tuttum. Rasim Necdet için de çalışıyormuş. Olayın olduğu gün senin değil, onun talimatını yerine getirmiş. Meleğin ailesini bilerek ve isteyerek Necdet öldürtmüş. Yani Yani bugüne kadar doğru bildiğin her şey, o aşağılık herifin inanmanı istediği düzmece. Seni yıllarca katil olduğuna inandırmış. Aslında katil o. inanmıyorum. İnanamıyorum. Ne var anne o arazide? Sen o insanları yerinden yurdundan etmek istedin. Necdet canlarına kıydı. Neden anne? Sizin için o arazinin önemi ne? Peki bir şey soracağım. Son zamanlarda bir tuhaflık var mıydı Melih abide? Tuhaflık mı? Yani ne bileyim belki anlatamadığı bir derdi sorunu falan vardı. Son zamanlarda biraz sessizdi. Pek iştahı da yoktu. Bilmiyorum Gündür. Bana da bir şey anlatmadı ki. Alo. Melek Özer mi? Evet buyurun. Biz emniyetten arıyoruz. Yoksa abim mi bulundu? Az önce Melih Bey'in eşkaline uygun, kimliği belirsiz bir kişi bulundu. Acilen birazdan ismini vereceğim hastaneye gelmeniz gerekiyor. Hastane mi? Yok bir şey oğlum. Ne olsun ki? Anne, bana lütfen doğruyu söyle. Hayır söyleyemem. Söyleyemem bunu sana. Seni Necdet'in ateşine kendi ellerimle atamam oğlum. Hayır. Bunu asla öğrenmemelisin. Sana soruyorum anne. Sıradan bir araziye sahip olmak neden ikiniz için de bu kadar önemli? Bunun bir sebebi olmalı. Yok oğlum yok. Ne sebebi olacak? Hırsından gözü dönmüş bir adamın çılgınlığından başka bir şey değil. O zaman neden o araziye sahip olmak istedi? Sana soruyorum anne. O araziye neden sahip olmak istedin? Oğlum, şu an kafam allak bullak. Ne olur üstüme gelme. Peki. Yine gizlenen şeyler, yine yalanlar. Peki anne. Bunları bilmemen gerekir oğlum. O topraklar bugüne kadar kimseye huzur getirmedi. Eğer öğrenirsen senin de başın beladan kurtulmaz. Olmaz. Asla bilmemen gerekiyor. Söyleyemem oğlum. Affet beni. Affet. Alo, Alo Ebru, Kemal. şimdi emniyete bir haber geldi. Bak kesin odur demiyorum ama. Evet. Az önce senin oğlun yaşlarında, o boylarda bir delikanlı bulmuşlar. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmamış. Ölmüş mü? Bulunan kişinin Melih olup olmadığını tespit etmek için hemen hastaneye gelmen lazım. Hangi hastane?
Demek bunca yıl bana yalan söyledin ha Necdet? Tabii. Kimin babasısın sen? Baba kız şeytansınız siz. Ellerime kan bulaştı sandım. Yıllarca ellerimdeki kanları silmeye çalıştım. Ama ne yaparsam yapayım, o kanlar elimden silinmedi. Meğer o kanlar senin kanınmış. Kulaklarımda ölen insanların hesap soran çığlıklarını işittim hep. Cehennem azabıyla yanıp kavrulan yüreğim bir an bile serinlemedi. Neden? Senin o iğrenç oyunların yüzünden. Artık bunları saklayamam. Bu sırrın yükü ancak küle dönerse ailemizin yakasını bırakır. Bu toprağın altınları kanla beslendi. Günahlarıyla cilalandı. Bu altınlar artık bize mutluluk değil azap getirir. Kenan'ım öğrenmeden bunları yok edip Necdet'in şerrinden korumam lazım. Zeynep, ilaçlarını aldın mı? Aldım canım. Kiraz, ben çok acıktım. Birazdan hazırlanıyor gülüm. Tuğçe, Elif gelin bakayım yanıma. Size bir şey göstereceğim. Bakın burada ne var? Aa, ne kadar güzel. Annem nerede? Niye inmedi hala? Annem odasında abi. Allah'ım ne olur abim olmasın. Ne olur abim olmasın. Üzerinden nüfus kağıdı çıkmış. Melih mi? Benim oğlum mu? Bir şey söylesenize. Efruz baba. Ben Melek. Melih'in kardeşi. Melek? Yavrum. Seninle burada mı karşılaşacaktık? Efruz baba. Çok korkuyorum. Ben abimi kaybetmekten çok korkuyorum. Ya o içerideki... Abin olamaz. İçerideki oğlum değil. Oğlum değil kızım. Tez için girebilirsiniz. Hazırsanız açıyorum. Evlatlarımı bu geçmişten uzak tutacağım. Anne. Ne yapıyorsun sen? Kenan, ben... Bunlar bizim toprakların haritası. Kenan, ver oğlum. Anne. Bizim topraklarımızda altın madeni mi var? Anne. Burada yazılanlar doğru mu? Kenan.
Hayır hayır anne. Bu sefer gerçekleri saklamana izin vermeyeceğim. Bana her şeyi anlatacaksın. Söylesene anne, konuşsana. Bu belgede yazanlar doğru mu? Topraklarımızda altın madeni var mı? Değil. Benim abim değil. Çok şükür. Çok şükür oğlum değil. O değil. Ama kimin canı yandıysa, kimin evladıysa Allah sabır versin. Tamam kızım, tamam. Toparla biraz kendini. Efruz baba, ya o abim olsaydı? Çok yazık. Gencecik çocuk o da. Allah taksiratını affetsin kızım. Peki, abim nerede Efruz baba? Allah'ım, ne olur abime bir şey olmuş olmasın. Ben ne annemi ne babamı bildim Efruz baba. Abimle birbirimize çok geç kavuştuk. Ya şimdi onu kaybedersem? Benim oğlum yaşıyor. Yaşıyor kızım. Biliyorum ben. O ne babasını ne kız kardeşini bırakıp bir yere gider. Gidemez. Gidemez kızım. Aa, Elif baksana ne kadar değişik bir hayvan. Aa, daha önce hiç görmemiştim. Çok merak ettiyseniz sonra size belgeselini de izletirim. Gerçekten mi? Hala şimdi izleyelim. Önce yemek. Hani sen çok acıkmıştın? O zaman tabağımızı alalım izlerken yiyelim. Bu dediğinizi Aliye Sultan duymasın ama. Ama amca. Balıklar hazır. Buyurun. Hadi bakalım. Babama soralım. Belki o izin verir. Hakikaten. Abim nerede? Anneme bakmaya gitti galiba. Ben bir bakayım. Dur Selim. Giden gelmiyor zaten. İnerler şimdi. Anne cevap ver bana. Ne oluyor? Cevap ver. Selim. Yani hala anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Anlatacak bir şey yok. Öyle mi? Onun için mi bunları yakmaya çalıştın? Onun için mi bizden bir şeyler saklıyorsun anne? Söylesene. O topraklarda bir şey olduğunu biliyordum. Bizden bir şeyler gizlediğine farkındaydım. Ama bunu aklım almıyor anne. Yıllarca bizden neden sakladın bunu ha? Abi, ne oluyor? Yok bir şey Selim, konuşuyoruz. Bizi yalnız bırak. Sesiniz aşağı kadar geliyor. Dışarı. Lütfen. Peki.
bana gerçekleri anlatacaksın. Gerekirse sabaha kadar burada bekleyeceğim. Ama gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Ne oluyor? Bilmiyorum. Annemle tartışıyorlar. Yine niye sinirlendirdi abim acaba? Hiçbir şey anlamadım. Sormama bile fırsat vermediler. Allah Allah. Ben bir baksam mı? Bence hiç deneme. Abim zaten bundan soluyor. Of ya. Hadi içeri geçelim biz. Selim. Yok bir şey canım. Babam bağırıyor muydu amca? Tuğçe, tamam. Hadi siz yemeğinize devam edin. Anne, hadi anlat artık. Topraklarımızda altın madeni mi var? Bana bunların ne anlama geldiğini anlatmak zorundasın. Tamam. Tamam anlatacağım. Biliyorsun, baban öldükten sonra çiftliğin idaresi bana kaldı. Siz çok küçüktünüz. Önceden ilgilenmeme gerek kalmayan konularla tek tek ilgilenmeye başladım. Sizleri büyütebilmek için canla başla mücadele etmek zorundaydım. İşin doğrusu baban ölmeden önce şirketin işleri iyice bozulmaya başlamıştı. Ben devraldığımda işte o zor, sıkıntılı günlerde eve bir zarf geldi. Devletin hazırladığı maden envanter çalışması. İçinde haritalar, bir sürü raporlar vardı. En başta bir şey anlamadım. Sonra detaylı inceleyip okuyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bölgede altın madeni olduğunu söylüyordu belgeler. Hem bizim topraklarımızda hem de civardaki arazilerde altın bulunduğu tespit edilmiş. Şirketi kurtarabilmemin tek yolu buydu. Önce altın madenine sahip çıkmak, sonra işletmek. Ama bunu bilen tek kişi ben değildim. Bölgede altın çıktığından Necdet'in de haberi olmuştu. Kenan, sen de tıpkı baban gibisin. Duygusal ve fevri. Detayları ıskalıyorsun. İşte bu yüzden kaybedeceksin. Sultan abla, karının cesaretine bak. Sen ki, o kim? Ben onun cesaretini seveyim. Ben yokken buraların çivisi iyice çıkmış. O çiviyi şöyle güzelce yerine çakmak lazım. Kaldırın şunu be. Sevimsiz. 2 kilo balla yenmez. Haklısın vallahi. Ben bir gidip şuna durumu güzelce izah edeyim. Şşş. Ne iş? Kim öldü bacım? Bu kederin niye? Ha kız, şiir gibi oldu vallahi. Kim öldü bacım bu kederin niye? Kes sen ağlamayı.
Sultan'ın sinirlerini daha fazla hoplatmadan kalk hadi şuradan. Yalnız bırak beni. Oo, kızım bırak atarlanmayı. Nefes bile alamazsın burada. O bile izinle. Astrolist, kalk diyorsam kalk. Senin yüzünden bizim başımız da yanmasın. Hadi. Bırak beni dedim. Kalk! Kafan almıyor galiba. İçi boş mu ha? Yoksa saman mı var? Deli cesaretinle bana söylediğin sözler, bunları hatırladın mı? Bak kızım, bu sana ders olsun. Bu sultan var ya bu sultan, insana ettiğini anında buldurur. Hadi kalk şimdi. Artık benim özel hizmetçimsin. Ne? İkiletme. Hizmetçi ne demek biliyorsun değil mi? Artık su getir desem getireceksin. Ayağımı yıka desem yıkayacaksın. Şuna görevlerini anlatın. Hadi iş başı. Oo, işin zor prenses. Hadi gene iyisin, sultan sevdi seni. Daha da kurtulamazsın. Yandın anam, yandın. Sonra peki anne? Necdet de topraklara sahip olmak istiyordu, ben de. Bölgedeki bütün küçük toprak sahiplerine arazilerini satmaları için para teklifi ettik. Bizim gibi onların da haberi olmuştu altından. Ama hem arazileri küçüktü hem de böylesine büyük işletme açacak güçleri yoktu. Çoğu ikna oldu da tam satmaya razı olmuşlardı ki birisi bütün planlarımı bozdu. Kim? Melih'in babası mı? Kendi arazisini satmadığı gibi bütün küçük toprak sahiplerini arazilerini satmaması için ikna etti. Başardı da. Tek bir kişi yüzünden bütün planlarım alt üst olmuştu. Tabii benim gibi Necdet'in de. Bir yandan ben, bir yandan Necdet ikna etmeye çalıştık. Daha fazla para teklif ettik. Nuh dedi, peygamber demedi Melih'in babası. Ve sen de? İzin ver anlatayım. O buradan giderse ötekilerin de direnci kırılır diye düşündüm. Böylece hem onun arazisine sahip olacaktım, hem diğer küçük toprak sahiplerine gözdağı verecektim. Planımı işletebilmek için Rasim'i tuttum. Melih'in babasının silah zoruyla araziden çıkacağını düşündüm. Öldürmek değildi amacım. Sadece gözlerini korkutmaktı. Böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ben sadece korkutmak istemiştim, yemin ederim. Ama hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Rasim onları öldürdü. Melih'in ailesinin kanı elime bulaştı. İşte o zaman hayatım alt üst oldu. Umutsuzluğa kapılmak yok kızım. Bak buradan kötü bir haberle de gidebilirdik. Çok şükür Allah'ıma. Yüzümüze baktı. Yüce Rabbim yıllar sonra sizi birleştirdi. Siz ayrılmayacaksınız kızım. Bu konuda benim inancım tam. Sabredeceğiz. Allah'a sığınacağız. Oğlumu bulacağız inşallah kızım. İnşallah. Hadi kızım. Kalk gidelim. Hadi ya. Değer miydi anne ha? Değer miydi bütün bunlara? Oğlum, ne olur üstüme gelme. Gözünüzü bu kadar hırs bürümeseydi olaylar bu noktaya gelmezdi. Sırf daha fazla zengin olma uğruna 2 masum insan hayatını kaybetti anne. Melih'in ailesini ben öldürmedim diyorum.
Bunu sen de biliyorsun. Öldürmek isteyen Necdet'ti. Ben sadece korkutmak istedim. Ben onun gibi zalim biri değilim. Katil değilim ben. Değilim oğlum, değilim. Belki sen öldürmedin ama olayların bu noktaya gelmesine en az onlar kadar senin de payın var. Ne olur böyle konuşma. Ben yıllarca kendimi katil zannederek her Allah'ın günü cezamı çektim. Bu hiçbir şey değiştirmez anne. Hayır, değiştirir. Necdet bunca yıl neden o arazilere dokunmadı sanıyorsun ha? Neden? Çünkü ben izin vermedim. 25 yıl orada altın işletmesine ben izin vermedim. Nasıl yani? Bütün toprak sahiplerine yıllarca yardım ettim. Sırf arazilerini ellerinden çıkarmasınlar, mağdur olmasınlar. Necdet'in ekmeğine yağ sürmesinler diye. Necdet senelerce tepelerinde akbaba gibi dolanıp durdu. İşleri bozulanların, dayanma gücü kalmayanların aklına girmeye çalıştı. İçlerinden çoğu yıllar içinde satma noktasına geldi. Her seferinde ben engel oldum. Zararlarını karşıladım. İhtiyaçlarını giderdim. Mağdur olmamaları için sizin rızkınızdan alıp onlara verdim. Olanlardan dolayı kendimi hiç affetmedim. Ne yaptıysam vicdan azabından kurtulamadım zaten. Kendim için değil, başkaları için çalıştım. Kimse mağdur olmasın. Herkes huzur içinde düzenini devam ettirebilsin diye. Bunca yıl hep kendimden feda ettim. Eğer Necdet bu toprakları alsaydı, kimse önünde duramazdı. Köylü, çiftçi, herkes aç kalacaktı. Bu topraklar Necdet'ten başka hiç kimseyi doyurmayacaktı. Eğer Necdet emellerine ulaşabilseydi, bu topraklardan şimdi zehir akacaktı Kenan. Zehir. Artık yeni bir viraja girdik. İnce düşünmek gerek. Doğru hamleyi yapan kazanacak. Gerisi de domino taşı gibi kendiliğinden gelecek zaten. Fazla riske girmeden öldürücü bir darbe vurmak lazım. Ama ne? Gonca, ben kola istiyorum. Tamam getir Gonca. Bugünlük biraz içebilirler. Kolayı kaptık. Bu balıkları şimdi siz mi tuttunuz Zeynep abla? Yok canım. Şaka yaptık biz size. Kıyar mıyız hiç onlara? Nasıl yani? Şimdi siz tutmadınız mı? Hani bir dahakine bizi de götürecektiniz? Şimdi balıklar çok acıkmışlar. Bize haber verdiler. Biz de gittik onları besledik. Aa, bu daha güzel. Amca, sen bizi getirirsin değil mi? Selim. Ha? Tabii Tuğçe'cim. Gideriz. Yaşasın. Hala, babamlar niye gelmedi? Gelirler şimdi. O zaman ben de babaannem gibi gidip sofra beklemez diyeyim. Tuğçe, dur. Hemen gidip gelirim. Tuğçe'cim gelirler şimdi. Biraz işleri vardı galiba onların. Karışmayalım olur mu? Peki o zaman. Peki neden bize söylemedin anne? Bu topraklarda altın madeni olduğunu yıllarca neden sakladın bizden?
Söyleseydim senin de başın belaya girecekti. Sadece senin değil, Selim'in, İpek'in, hepimizin. Bu belayı evimizden ırak tutmak için. Bunca yıl Necdet'e karşı tek başına mücadele ettin demek. Size bir zarar vermesinden korktum. Onun nasıl tehlikeli, nasıl acımasız bir insan olduğunu en iyi ben bilirim. Amaçlarına ulaşmak için gözü dünyayı görmez onun. Bak, yıllarca beni katil olduğuma bile inandırdı. Yıllarca haberiniz olmadan her şeyi tek başıma göğüslemeye çalıştım ben. Sizleri, bu toprakları Necdet'in şerrinden koruyabilmek için. Necdet. Her pisliğin altında sen mi çıkmak zorundasın? Kenan. Allah kahretsin. Bu adam yüzünden insanlar canını kaybetti. Acı çekti, sefil oldu. Neden anne, neden peki? Kenan. Sakin ol ne olur. Sakın ona bulaşma oğlum. Her şeyin hesabını soracağım, her şeyin. Ona bu dünyayı dar edeceğim anne. Ne olur yalvarıyorum sana. O adamdan uzak dur. Eğer o toprakların senin üstünde olduğunu öğrenirse... Allah'ım sen koru. Tamam anne. Tamam, sakin ol. Ailemi de, kendimi de o adamın şerrinden koruyacağım. Bundan sonra hiç kimseye zehrini akıtamayacak. Beni çağırmışsınız Necdet Bey. Git bir bak bakalım polis benimle ilgili bir soruşturma yürütüyor mu? Kenan olacak herif aleyhime ifade vermiş mi? İyice bir araştır. Canımızı sıkacak bir durum var mı? Derhal. Zorlu bir süreçteyiz. Ufak tefek şeylerin ayak bağı olmasını istemiyorum. Merak etmeyin siz. Ben size gerekli bilgiyi ileteceğim. Ha, avukata haber vermeyi de unutma. Zeynep Hanım, biraz daha alır mısınız? Doydum, teşekkür ederim. Geldiler sonunda. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Siz gelmeyince biz de başladık. İyi yapmışsınız. Kiraz, babamlara da amcamların tuttuğu balıklardan versene. Baba biliyor musun? Bunları Selim amcamlar tutmuş. Baba, sen beni duyuyor musun? Evet kızım, duyuyorum. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Afiyet olsun. İndiler Gonca, indiler. Ali Hanımlar sofrada. Gördüm. Ay, ne oldu ki bembeyaz oldu kadın? Hayır, lokmalar burasından nasıl geçecek bilmiyorum ha. Karpuzu da sen kesersin artık. Ay, yukarıda ciddi bir şey oldu belli. Bağırıştılar, çağrıştılar. Hayır, neden böyle mumya gibi mi oldu kadın? Kiraz, biliyor musun? Fazla merak adamı mezara sokarmış. Tövbe tövbe. O nasıl söz öyle? Vallahi öyle bir söz işte. Hep sen mi söyleyeceksin atasözlerimizi? Hem bu kadar meraklı olma canım. Yoksa kapıya koyacaklar bizi. Gelebilir miyim abi? Gel Selim, gel otur.
Nereden buldun bunu? Eski oyuncakların arasından. Hala çalışıyor. Çocukken ne zaman sinirlensen hıncını bundan alırdım. Şimdi de işe yarar mı diyorsun? Abi. Ne oldu annemle? Yani sorun ne? Seni kızdıran şey ne? Geçmişten gelen kapanmamış bir hesabımız vardı diyelim. Ne abi? Bana da anlat. Seni bu kadar çok öfkelendiren şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Sen bunlarla kafanı yorma. Biz annemle uzun uzun konuştuk. Sonunda bir anlaşmaya vardık. Yengemle ilgili mi peki? O mesele çoktan kapandı. Zeynep'e yaptığı kötülüğü hayatım boyunca unutmayacağım. Ama eğer sen bu yüzden benden uzak duruyorsan, bu yüzden benimle derdini paylaşmıyorsan abi. Selim, sen benim canımsın, kardeşimsin. Benim senden gizlim saklım yok. Ama senin şu anda tek düşünmen gereken karın. Sana ihtiyacı olan tek kişi Zeynep. Ben bu süreçte sizin yanınızda olamadım. Size yardım edemedim. Sen ne kadar canımsan, Zeynep de öyle. Sağ ol abi. Zeynep'in derdini, sıkıntısını paylaşacağı tek kişi sensin Selim. Ben abin olarak hep arkandayım. Ne gerekiyorsa da yapmaya hazırım. Bunu hiç unutma, olur mu? Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip